aynen bu şekilde başlayabilirdi. Yatağımı toplayıp kahvemi hazırlayıp kitap okuyormuş gibi yapabilir ve potansiyelini bu şekilde çürümeye terk edebilirdim. Ama ben Sezcan Çetin'dim. Büyük düşünmeliydim. İsmin bir buzdolabı markası değildi. Görünenden daha fazlasıydı. Tamam, biraz gaza geldim. Kendi en iyi versiyonuma nasıl ulaşabilirim diye düşünürken hedeflerime daha hızlı ulaşmanın yapay zeka ile olabileceğini düşündüm. Ufak bir araştırma sonucu yapay zeka meydana getirebilmek için iki şeye ihtiyacım vardı. Sağlam bir bilgisayar ve kodlama bilgisi. Peki ben bunu başarabilir miydim? Da göreceğiz. Ama bunlardan önce tüm bunları kayıt altına alabilmem için bir kamera almam gerekti ve bunun için işareti almıştım bile. Sıkı durun, başlıyoruz. Bir insan kamera almaya Konya'ya gider mi? Evet, gider. Konu üşenmemek ve biraz imkan olunca imkansızlık biraz zaman alıyormuş. Alışverişimi yapıp uçağa tekrar atlayıp evin yolunu tutuyorum. Kamerayı alıp hemen dönmem gerek çünkü fazla boş günüm de yok. Benim yeni cihazım. Kayıtların hepsini buradan yapacağım. Bu şekilde açalım bakalım. Ya gerçekten şahane. Şu görüntüye bakar mısın ya? Oo, süper. Ya harika. Evet, Konya'dan geleli biraz zaman oldu. Sizlere de olabildiğince aldığım şeyleri göstermeye çalıştım. Daha önceden bu cihazı sahibinden.com'da aramasını yapmıştım. Sony ZV-E10. Eğer yeni bir ilan yüklenirse de bana bildirim gelecekti ve bu sabah da zaten o bildirim düştü. Bunu çok iyi yakaladım. Kullanmadan önce çok fazla ayarı var ve bunları öğrenmem gerekiyor. Ardından yavaş yavaş çekimlere de başlayacağım. Ondan önce bir uykuyu hak ettim. The next day. Topumu göstereyim. Bayağı bir külüstür ama hala iş görüyor. Özellikleri de i5 işlemci var. 6 ya da 8 GB RAM olması lazım. 1 TB hard diski var. Ekranını burada kullanmayacağım ama farklı bir şey entegre edebilirim. Daha sonra kullanmak için mesela taşınabilir olabilir. Aynı zamanda klavye ve mouse'u da kullanmayacağım. Bunları tamamen uzaktan kontrol etmek için USB yardımıyla halletmiş olacağım. Öncelikle bunun ölçüsünü alacağım. Ardından bunu neyle kaplayabileceğimize karar verip ardından tasarımla alakalı bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım neler yapabileceğiz. Kutusunu hazırlamış olduğum bilgisayarın montajını gerçekleştireceğim. Bilgisayarın görünümü bu şekilde. Tamamen gereksiz olan tüm parçaları çıkarttım etrafından ve bunları bu görmüş olduğunuz kutunun içerisine yerleştireceğim. Biraz dekoratif olmasına özen gösterdim. Şimdi bunun montajını buraya yapacağım. Ardından sonuca beraber bakacağız. Şimdi aslında burada ne yaptık? Sabit diskimizi, hard diskimizi buraya açtık. Çok fazla hard disk alanına ihtiyacımız olacak. Çünkü bilgilerin depolanacağı yer tam olarak burası. Bu arada buradaki sabit diski buraya yapıştırdım. Bunun sebebi de eğer sabit diski buraya koysaydım şu kadar bir alan kaplayacaktı. Bu sebeple de bunu minimize edebilmek için boyutunu şöyle bir bağlantı kablosu aldım ekstradan. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Alandan tasarruf etmiş oluyoruz. Şimdi bunu da buraya yerleştirelim. Ve bu bilgisayarı da uzaktan kontrol edebilmek için bir kablosuz mouse bağladım. Bu şekilde USB portu da boşta kalmamış oldu. Bunu da buraya bağlayalım. İşlem tamam. Yapay zekayı meydana getirmekte beni en çok zorlayan, kutuyu yapmaktan daha çok tasarımı uğraştırdı diyebilirim. Kafamda tasarımla alakalı çok fazla seçenek vardı ve karar vermesi gerçekten çok zordu. Hazırlamış olduğum tasarımı aslında uçakların kara kutusundan alıyor. Uçakların kara kutusunun rengi siyah değil bu arada, parlak turuncudur. Buradaki amaç kaza sonrası kolaylıkla fark edilip kara kutunun kurtarılması. Şimdi bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Ben de aslında dekoratif olsun derken fark edilmesini istemiştim. Tasarımını ve ölçülerini hallettikten sonra yapışkanlı kağıda çıktısını aldım. Bir nesnenin üstünü kaplamak gerçekten çok zormuş. Özellikle konu yapışkanlı bir kağıtsa. Kendimi cam filmi kaplıyormuşum gibi hissettim ve bunda da başarılı olduğumu görünce cam filmi işine girsem mi diye aklımdan geçirmedim değil. Ve bu işte tamamdır. Ve son olarak bitmiş halde bu şekilde. Evet, tüm işler tamam. Sadece bunu fişe takıp deneyeceğiz. Evet, en kötü ne olabilir ki?
Tabii ki sonuç böyle olmadı. Hadi şimdi deneyelim. Ve başlatıyorum. İşte bu. Şimdi donanımsal olarak bilgisayar çalışıyor. Peki yazılım kısmında ne yapmamız gerekiyor? Bunun için öncelikle bir kodlama öğrenip onun içerisine yapay zekayı koymamız gerekiyor. Bunun için hadi çalışmalara başlayalım. The next day. Yapay zekanın tüm kodları hazır. Bunların çalışıp çalışmadığını görebilmek için öncelikle yüklememiz gerekiyor. Şu an yükleme ekranında zaten başladı. Tabii ki benim sıfırdan yapay zeka yapabileceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Zaten bu mümkün de değildi. Öyle bir yeteneğim olsa farklı bir hayat yaşıyor olurdum. Sanırım. Bilgisayar okey gayet iyi çalışıyor ama yapay zeka gibi muazzam bir şeyi sıfırdan yapmaktansa hazır olanı kullanmak daha mantıklı geldi. Ben de ChatGPT'nin API'sini kullandım. Kısaca yapay zeka olarak ChatGPT'nin altyapısını kullanmaya devam edeceğim. Böylelikle amacımıza daha kolay ulaşacağız. Ama bence asıl olay şimdiye kadar hikayesi olmayan hiçbir şey anlamlı gelmemişti. Yapay zeka sayesinde kendi hikayemizi yazmamızın tam zamanıydı. Daha sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Sisteme giriş yaptım. Şimdi bakalım ilk sorumuza nasıl cevap verecek. Sistemi test ettim, harika çalışıyor. Yakın zamanda olan teknolojik gelişmelerin hayatımızdaki olumlu etkileri saymakla bitmez. Peki ya bu teknolojiyi kişisel asistanımız olarak kullanmak istersek, özellikle de yeni beceriler elde etmek için desem, sizce ne kadar başarılı olurdu? Yapay zeka sayesinde tüm aklımızdaki soruları rahatlıkla cevaplayabileceğiz. Mesela İngilizce hakkında hiçbir fikriniz yok ama bunu yapay zekaya detaylı bir şekilde aktardığınızda size çalışma programına kadar her şeyi çıkartabiliyor. Mesela hiçbir fikre sahip olmadığınız bir ülke var diyelim. Bu ülke hakkında tüm bilgileri toplayarak size bir seyahat rotası çıkartabiliyor. Bunun gibi birçok bilgiye rahatlıkla yapay zeka sayesinde ulaşabileceksiniz. Bunu yapmamdaki amaç özellikle seyahat edeceğim yerler hakkında genel olarak bilgileri alabilmek ve seyahat rotası oluşturabilmek için. Bir ikincisi bence en önemli kısım yeni beceriler elde edebilmek için olacak. Çok fazla detay vermeden bu videodan sonraki diğer videoları kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.